Bulduk. Evet, şimdi dijital dergimize başlayalım. Bu arada biz bir tane dijital dergi yapmıştık. İsmi de böyle gördüğünüz gibi Toprak Çocuk Dergisi. Süper. Bu arada için ön söz. Sevgili okuyucularımız, dergimizin adı Toprak Çocuk. Toprak Çocuk Dergisi hazırlarken toprak canlıların yaşamı için vazgeçilmez bir unsurdur. Ana fikrinden yola çıktık. Toprağı önemsedik ve inceledik. Toprak ve canlı konulu hikayeler yazdık. Toprağa herkesin sahip çıkması ve çevreye duyarlı olması için afişler hazırladık. Afişler üzerinde eklediğimiz görseller ve sloganlarla toprağa duyarlılığımızı anlatmak istedik. Şiirler okuduk, karikatürler ve resimler çizdik. Birbirimize bazen cevaplarını bulmakta zorlandığımız bilmeceler sorduk. Bu dergimizi de çok çalıştık. Birbirimize fikirler verdik ve yaratıcı düşünme becerilerimizi kullandık. Bir sonraki saygımızda görüşmek üzere. Sen bu dijital dergiye nasıl bir katkı sundun? Onları da bize anlatır mısın? Mesela benim bu hikaye sayesinde. Evet, bu hikaye. Mesela o hikaye... Mesela bu sihirli toprak. Neden böyle bir başlığı seçtiniz? Açalım mı orayı? Çünkü aslında bunun sebebi ilk sayfalarda. Biraz anlatır mısın? Bak mesela bu bir ses geldi kısmında da diye oluyor. Peki, o zaman buradan açalım. Bir ses geldi, neler oldu? Burada afişlerimiz, sonra mesela gece içinden koru gibi sloganlar. Peki, senin afişin hangisi? Senin afişin toprak altından bile değerlidir. Peki, süper. Neden bunu seçtin? Çok güzel bir başlangıç. Ağaç kesmek yasak diye. Altından bile aslında değerli. bu öbür afişle benimkine biraz benziyor yani. Neden bu başlığı seçtin? Çünkü neydi vermek istediğin mesaj? Toprağın bayağı bir değerli olduğunu kanıtlıyor. Peki ne yapıyorsun toprağa sahip çıkmak için, o değerini koruyabilmek için? Mesela Polonya'ya gittiğimizde fidan ekiyoruz. Bahçesinde bazı eksik kozalaklar var. Gölde topluyorum ve onu eve göl evimize falan götürüyorum. Süpersin. Peki. Burada arkadaşların yaptığı farklı afişler. Posteriniz var mıydı? Bu arada bizim 2 tane poster var. Yani çoklu poster demek. Evet. Yine beni durdurabilirsin sizin posteri geldiğinde. Bu ben yazdım. Süper. Okuyayım hatta. İsteyim. Çok güzel. Erozyon. Erozyon diğer adıyla aşınma. Yer kabuğunun üzerindeki toprakların başta akarsular olmak üzere türlü dış etkenlerle aşındırılıp yeniden koparılması, bir yerden başka bir yere taşınması ve biriktirilmesi ortadaydı. Bu kısmı ben yazdım. Hatta ikinci posterimizde de benim tarafımdan gelen şeyler var. Mesela biz bu elektrolu kağıtları çöpe atmak yerine biz belirli bir şekilde kesiyorduk ve onun üstüne yazıyorduk çöpe atmak yerine. Süper. Çok güzel. Mesela buradakiler de aynı şekilde. Şu yazdıklarımdan okuyayım. Yeryüzündeki topraklar günümüzde oldukça geniş görünse de tüm gezegende yüz ölçümü çok küçüktür ve oldukça ince bir tabakaya sahiptir. Bu yüzden toprak çok dikkat etmemiz gereken bir yaşam hazinesidir. Çok güzel. Bu cümle özellikle. Bu aslında Kerem İsmail'in getirdiği kağıtlardan temizi çekerek yazılan bir kısım. Dünyadaki toprakların sadece 1/10'inde üretim yapılabilir. Türkiye'nin arazi varlığı ise yaklaşık %36'sı işlenebilir. Ne demek? Yani bu ne demek biliyor musunuz? Yani burada Türkiye olduğunu düşün. Sadece bu kısmı kadar işlenebilir yani. O kadar. İşlenebilir yani tarım olarak mı işlenebilir yoksa? Yani tarım olarak. Yani Geri kalanında ne yapılıyor acaba? Yani geri kalanın %70-80'i
Yani işlenmesi imkansız. Süper. Türkiye'nin arazi varlığı ise yaklaşık %36'sı işlenebilir. %28'i çayır ve mağara, %30'u orman ve fındık olup geriye kalan ise diğer arazilerde oluşuyor. Harika. Burada da senin arkadaşların ve senin hikayen var. Hı hı. Sihirli toprak. Okuyabilirsin istersen. Bu arada biz bu hikaye okumadan önce bu hikayeyi yapmak için gerçekten uzun bir emek harcadık. Hem de burada biz hafiften bir yaratıcı yaptık. Hem de biz normal yapmak yerine böyle %50'si pembe, %50'si de yeşilci sarımsı bir yere kullandık. Ayrıca karavan da böyle biraz bir garip yaptık. Çok güzel oldu. Bu arada ağaç, peki siz hayatınızda hiç böyle bir Y şeklinde ağaç gördünüz mü? Baobablar gibi Afrika'da. Birazcık böyle onlar da böyle yatay ya. Oluyor. Çok güzel. Mesela bulutlar da biraz garip. Yani böyle bir böyle bir Dikdörtgen şekli var. şeklinde. Evet. Neyse okuyayım artık. Bu kadar yeter anlattıktan. Emir ve arkadaşları bir gün kampa gittiler. Akşam olduğunda herkes uyudu. Emir gece korkup kalktı ve bir doğa yürüyüşüne çıktı. Biraz dolaştıktan sonra bir ses geldi ve dedi ki, "Hey sen, burada ne işin var?" Emir dedi ki, "Ya korktuğum için doğa yürüyüşüne çıktım." Sonra ses Emir'e "Tamam" dedi ve birden bire kayboldu ve ondan sonra uykusuna devam etti. Toprak sonra aradan 2 gün geçti ve aynısız bana "Hey çocuklar, beni hatırladın mı?" Emir dedi ki, "Hey tamam, seni hatırladım. 2 gün önce bir gelen topraksın sensin" dedi. Sonra Emir kampta arkadaşlarının yanına gitti ve yoldanların hepsini anlattı. Aslı'ndan Z'sini anlattı. Ve herkes evine döndü. Evde döndüğünde kitap okurken uyuyakaldı. Bu arada bizim ev de biraz yanlış. Hem de biraz garip gözüküyor. Bu arada siz böyle bir eve sahip olmak ister miydiniz? Çok güzel oldu. Evet. Ben bu kısmı ben boyadım. Sonraki bölümlerde de bize yazdığınız ilginç bilgileri paylaşmak Mesela ister ilginç misin? bilgiler var. Evet ve sonra seçtiğimi bilmeceyi sormak ister misin? Çok güzel bilgiler toplamıştınız çünkü. Harika bir şey oldu. Evet, çok güzel oldu. Evet. Sizin alana geldiğinde durdurabilirsin beni. Hem Bu bilmece. Kime sormak istersin? sizin en çok zorlandığınız bilmecelerden biri olsaydı. Bak bir. Birisi konuşmayınca ben varım. Fakat birisi konuşunca ben giderim. Ben neyim? Birisi konuşmayınca ben varım fakat birisi konuşunca ben giderim. Neymiş bu? Sessizlik mi? Hile yaptınız. Gördüm ben. Başkasından cevap istemek yasak. Baban şimdi bilmecelerde usta olduğu için Evet, neymiş? o zaman babanla başlayalım. Ne sessizlik mi dedin? Sessizlik miymiş? Doğru. Bak. Çok güzel. Peki, bir tane daha sormak istiyor musun? Ben 6 canlı üstü cansız bir hayvanım. Ben hangi hayvanım? Kedi. Yedi canlı. Yalancı. Ne? Yedi. Kaplumbağaydı doğru cevap. Yanlış. 6 canlı ben anlayamadım. Tebrikler. Alkışlıyoruz ama bilemediğinde değil mi birazcık moral veriyoruz değil mi? Evet, başka? Akşam arkama baktım çoktu ama sabah arkama baktığımda yok oluyordu. Ben neyim? Ay mı? Ay? E, Ay mı yıldız mı? Yıldız. Aslında ay da doğru cevap. Değil mi? Çözdük o zaman. Süper, tebrik ediyoruz.
Şimdi ilginç bilgilerini Aslında paylaşabiliriz. şu an bu cevaplara bakma. Aa bak. Şimdi ilginç bilgilere geçelim. Cevaplardan gözünüzü kesmenizi istiyorum. Peki. Ve arkanıza dönün. Tamam Çünkü tamam. Hadi orada- ilginç bilgilere geçelim. Hadi. Evet, şimdi bu linki paylaşacağız ya bütün portföyler. Bize sınav hazırlarsın bilmece. Tamam mı? Şimdi ilginç bilgiler, sonra İngilizceye geçiyoruz. Evet. Senin ilginç bilgiler kısmı şu önde kalmış herhalde. Ya da bunun içinden seçebilirsin. Kendi yazmadığın, merak ettiğin alan da olabilir. Paylaşmak ister misin? Aslında iyi de ben bunları yazmıştım. Evet ama bazılarını bilmecelerine ekliyoruz, bazılarını ilginç bilgiler ya eşit olsun diye. Neyse. Aha, aynen. Senin hatırladığını da paylaşabilirsin ya da buradan istediğini de paylaşabilirsin. Nasıl Mesela istersen. toprak genel olarak 5 ana mikroorganizma grubu barındırır. 2. Bunlar bakteriler, Mantarlar. bir de yazsın okuyabilirim de. Evet. Çok Biraz daha şey. İçinden biraz yabancı bir sözcük. Bakteriler diyebilirsin. Bunlar da bakterinin bir türü. Aktör nesiller. Bakteriler bir şey ve mantardır. Süper. Neymiş, ne olmuş peki? Ya ben bunu okuyamıyorum. Tamam. Proteinler, mikroorganizmalar. Mikroorganizma. Diğer üçü de yüksek protein grubunda yer alır diyebiliyoruz değil mi? O zaman toprağın içindeki maddelerden bahsetmiştik. Toprağın içerisindeki maddelerden falan. Senin bildiklerin neler mesela? Toprağın içinde hangi maddeler var paylaşabilirsin? Su hakkında bahsedeyim. Her bir damla su yaklaşık Evet. 9000 tona. Aynen, o bilgiyi toplamıştın sen de. Çok ilginçti, güzeldi. Teşekkür ederiz. Şimdi İngilizce sınavına devam edebilirsin. Thank you. Gerçekten çok güzel oldu ama. Gerçekten çok güzel oldu. Dolu doluydu. Şimdi welcome Miss Günay. How are you feeling, Mark? Good, me too. Are you ready for your English portfolio? Yes. Okay, let's take your English portfolio. We want to start with Winnie and Wilbur, the Amazing Pumpkin booklet. Okay. Okay, take it. What did we do? So can you give details about this booklet? So we wrote a story, and we did the amazing pumpkin. As you can see. Can you show the pages, by the way? They can see the page as well. This was our first activity. So what did we do? We wrote about... We wrote about main characters, and setting the first one. And the second one we just wrote the plot, and the third one we wrote the problem of the story and the solution of the story. So start. Second. The second. Bravo. In the second one, we answered 7 questions about Winnie and Wilbur. What is the next? Next, we wrote about 2 pictures and what's happening in here. And we wrote My favorite part. we wrote his physical description And profiles. and profile What more? What do you say, Mark? and Miss Gusson. face. Okay. You're welcome. Go on. If you want, you can. It's I hard. have cough. So what? No, what- no, what- no, no, it's sweetheart. No, normal. it's just it's, Yeah. it's not bad Slowly, intention slowly. though. Okay, you don't have to drink all of it. Just I'm gonna fix this so that it doesn't get spilled. Okay, on your work. Go on. And in the last part, we wrote a day of Winnie the Witch. Also, in the last part, I didn't write pumpkin helicopter. I wrote helicopter. And the He reason. combined them. Okay. Helicopter. And you drew. You drew a picture. Okay. Yes. Yeah. Uh, Do you want to continue with your soil and life pamphlet? yeah, pamphlet.
What is it? So, So we had 3 roles, right? Yeah, Do 3 you roles. remember the roles? role, problem, and solution. Uh-huh. And who are you? The middle part is the longest part because it's right. And there's So your I role? I wrote soil and problem. I accidentally didn't write. No problem, it's okay. Okay. And your solution? And your Do solution. you want to start? Yeah, I can read the Or you can tell us problem about part. Oh, maybe you can tell us about it. Yeah, because I think you remember the whole thing. Yeah. Dear children, there are some problems. These problems make my life very difficult. People cut down trees and make their own houses. I'm so small, and they shouldn't build too much factories. They can have picnic on me, but they don't have a right to pollute me. This is rude. There are many problems, and do you? Do you? And You forgot to write the last part, but it's okay. okay. Huh. And the solution. People should be caring on to me. They shouldn't build so many factories and houses, but they can plant flowers and trees. Toxic waste makes me very ill. Thank you so much. You're so caring. Can you show the cover page? Here, He drew pictures again. but got a tree I and a flower. didn't draw much. But I It's wrote, still good. Like, okay. We like your pictures. Okay. We have this one and this one. Your storybook and your daily routines. I think start with this. you don't have to read your daily routines. You can talk about your daily routines. But this thing shows more about. oh, come on, Mark. Stop reading. Just tell us. You can get help from your booklet. Look at your booklet. Is it a Try to regular? Is it remember. a regular day or is it like holiday? Regular day. Regular day. Okay. Regular day. So what happens on your regular day? I don't read. Oh my god. Okay. I get up at 7 o'clock. Then I have my breakfast. Then I go to my school with car. At 8 o'clock, I start my first class. After my classes, I take my lunch break. This is by the first part of the day. Lunch break. We sometimes go to our garden. After that, I go home and play Macau. After the game, I watch Milionerze on Polish TV. Then I drink some tea and go to my bed. Bravo. By the way, you didn't know this, that I can understand Polish everything. Really? Yeah. I didn't know that. Also, if you want to learn Polish, I want to you learn should, Polish. Can you teach me? but you should take classes for next 4 years. Seriously? Yeah. Does it take that long? Yeah. Okay, So then I don't that's- want to learn Polish. Oh. It's too long. Too long. Okay, this is your storybook. This is my storybook. Also, I didn't draw much. I didn't draw because. But you it's did not your fun. best. But I did my best. Bravo. What is the story about? The snowflake rescues cats. Ah, And okay. by the way, I wrote a little difference. Then the draft version. Okay. And so you'll see the different parts. So, once upon a time, there was a cat called Snowflake. Snowflake was watching TV, and she opened the news, and she got shocked. And she saw a bad witch named Mrs. Violet. She said, "It's time to fix this." And she went out. She went out of her house. She saw ill cats, rotten fish, and poison, and Mrs. Vile. Snowflake exclaimed, "What were you doing to all these cats?" But her bright eyes shined and turned rotten fish to fresh fish, poison to milk, and Mrs. Vile into a normal grandmother. And Mrs. Vile had a normal name.
with Snowflake and Mrs. Helen, for example, this is a normal name, were walking in the NYC in New York City, Brooklyn Bridge. The one who rescued finds good. Be kind to everyone. Yeah, you searched this in class, right? Yeah. It was an amazing story. Can you show the last part? Meet the author. Actually, it's Martin Sivre. Oh, really? Yeah. Okay, can you read that part too? Meet the author. Martin Sivre is 9 years old in the 3rd grade. Martin Sivre likes to play Interland and go to Poland. This tale was written and illustrated in 18 May 2022 by this amazing young author at Abel Primary School. Oh, wow. And that was the last part, by the way. Last This is activity. This is really nice. Thank you so much, Mark. By the way, you didn't know this, but I love watching media measures, so I wrote the logo of it. Thank you. Also, I love the details. There's the same program in Turkish TV as well, though. yeah. And you have your run diagram, but we don't have enough time. Okay. Okay, but maybe you can show your run diagram to your parents. You will present it to us at home. Okay? And he wrote about mammals and birds. He compared them. Okay, and found the differences. So thank you so much, and thanks for coming. Thank you, Ms. Günay. You're welcome. How would you feel? It was a pleasure for me. Yes. Thank you so much for your effort. Mark, bunu sizin değerlendirmeniz için veriyorum.